Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğin açılışına hoş geldiniz. Bugün Genesis bloğunda başlıyoruz. Heyecanlı, kemerlerinizi bağlayın. Ben Doğan Can Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Her hafta blok zincirde gelişmeler, inovasyon ve bu eşsiz teknolojinin evrimi hakkında haberleri veriyor ve yorumluyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Furkan, neden buradayız? Bizi aydınlatır mısın? Tabii ki mutlulukla Doğancan. Aslında hikayemiz 2009 yılına uzanıyor. 2009 yılında Bitcoin ile blok zincirine taşınmaya başlayan dünya, bugün kripto paralardan akıllı kontratlara, açık kaynak kodlu protokollerden merkeziyetsiz uygulamalara ve hatta merkeziyetsiz organizasyonlara uzanıyor. Biz de merkeziyetsiz bu geleceğe bizi götüren gelişmeleri, inovasyonları ve sektörden haberleri haftalık olarak sizin için yorumlamak için buradayız. Kısaca yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumluyoruz. Süper. Gözlerimizi lazer yaptık. Hedefe kilitlendik Furkan. Bitcoin 100.000 olana kadar program devam edecek miyiz? Valla Bitcoin 1 dolar da olsa 1 milyon dolar da olsa devam edeceğiz Doğancan. Peki, tamam. Bu programda ne konuşmuyoruz? Onu da konuşalım. Tabii ki. Yani bu programda kesinlikle bir sonraki Bitcoin'i bulmaya çalışmayacağız. O kendisi zaten yeterince özel. Kesin 100x yapacak coin adı da vermeyeceğiz. Pump ve dump dümenlerine alet olmayacağız. Hiçbir coin için fiyat tahmini yapmayacağız. Kısacası finansal tahmin ve yatırım tavsiyesi olabilecek hiçbir şey konuşmayacağız. Tamam. Bu bölümün adı Block Zero, Genesis bloğu dedik. Bölüm isimlerimiz nereden geliyor? Şimdi ilk olarak aslında bunu bir blok zinciri gibi bölümlerimizi 0. bloktan başlayarak ardışık olarak arttırıp her geçen gün zincirimizi büyüteceğiz. Bu bölümün adı özellikle önemli çünkü yeni hayata geçen her blok, yani 0. blok dediğimiz, Türkçe'de doğuş ya da yaratılış anlamına gelen Genesis bloğu adını alır. İşte bu yüzden bizim ilk bölümümüzün adı da Block Zero, Genesis blok. Aslında doğrudan çevirip yaratılış bloğu olarak kullanabilir miyiz diye baktım ama Türkçe'de pek kullanımını görmedim bu anlamda. O yüzden orijinal ismi koruduk. Bizim o zaman white paper'ımız da olması lazım, doğru mu? Aslında olması lazım. Belki web sitemizi biraz bu konsepte düzenleyebiliriz. Tamam. Web sitemiz merkeziyetsizgelecek.com bir white paper'a dönüştürme fikri şu an podcast'te canlı olarak çıktı. Canlı oldu. Tamam. Güzel, bunu yapalım o zaman. Başka ne konular beklemeliyiz? Dinleyicilerimiz, bunu dinleyen insanlar kripto, blockchain'in geleceği hakkında bizden neler duyacak? Aslında blok zinciri teknolojisiyle alakalı her şeyi bizden beklesinler. Soft forklardan hard forklara, yeni dağıtık defter teknolojilerinden blok zincirinin kurumsal kullanım alanlarına, NFT'lerden blok zincire yazılabilecek tüm kamu kayıtlarına kadar, DeFi adıyla bildiğimiz merkeziyetsiz finans uygulamaları, DAO adıyla bildiğimiz merkeziyetsiz organizasyonlara kadar her şeyi konuşacağız. Kısacası bu programda yok diyebilirim. Yok. Çok teknik terimler de var tabii. Furkan, sevgili dinleyicilerimiz, Furkan çok teknik terimleri kullanmayı seviyor. Ben sizin için buradayım. Size bu dinleme deneyimini daha kolay ve daha sindirilebilir, çok keyifli hale getirmek için burada olacağız. Teknik terimlere çok fazla düştüğümüz zaman oradan alıp bizim için ne ifade ettiğini ben de anlamaya çalışacağım. Bunları öğrenmeye çalışacağım diyelim. Kesinlikle soft forklar, hard forklar, NFT'lerle çok ilgiliyiz. Bunların hepsini ben de seninle birlikte öğrenmek istiyorum Furkan. Şunu da soralım. Tüm bunları sadece haftalık bir program yapacağız. Sadece haftalık gelişmelere bakıp beraber yorumlayarak mı gideceğiz? Nasıl olacak? Haftalık program mı? Öncelikle dinleyicilerimizin sesi olacağın için şimdiden teşekkürler Doğancan. Aslında çok daha fazlası olacak. Çünkü özel bölümlerimizde bazen belirli teknolojilere derinlemesine bir bakış için gelişmeleri bir kenara bırakacağız ve kimi zaman kavramları ve teknolojileri daha iyi anlamak için konuklu bölümlerimizle veya Twitter Spaces gibi ortamlarda canlı oturumlarla karşınızda olup bu konuları daha derinlemesine inceleyeceğiz. Güzel. Son olarak bu programı yapanlar olarak dinleyicilerimize kendimizi tanıtalım ve kimin yaptığını da bu programı dinleyenler bilsinler diyelim. Furkan, senden başlayalım. Ben Furkan, 2014 yılında üniversite öğrencisiyken girişim dünyasına atıldım. Daha sonra 2016 yılında Bilkent Üniversitesi'ni bitirdim.
Ve mezun olduktan sonra da Hollanda'ya master yapmak için geldim. O yıldan beri de burada yaşıyorum ve hatta burada çalışıyorum. Tabii girişim hayatıma son verdim. Kurumsalda çalışıyorum. Ama insanın içindeki girişimci hiç ölmüyor. Bunu en iyi sen bilirsin Doğancan. 2016 yılında atıldığım blok zinciri dünyası da beni her geçen gün büyülemeye devam ediyor gerçekten. Bu yüzden bunları aslında furkansaatçıoğlu.com üzerinden kaydolabileceği dinleyicilerimizin bir İngilizce bir e-mail bülteni üzerinden yayınlıyordum. Ama daha yoğun bir şekilde bunu tartışabilmek, konuşabilmek ve hatta Türkçe içerik üretebilmek için bu podcast'i yapmaya başladık ve bu şekilde herkesle paylaşmış olacağız. Biraz da seni dinleyelim Doğancan. Ben 2017'de Bilkent'ten mezun olduktan sonra girişim hayatına başladım. Yani şu an bir seri girişimci olarak devam ediyorum iş hayatıma. Girişimci ve yatırımcı diyebiliriz aslında. Bu arada aynı isimde, yani Fikir Üreticisi Podcast Network'ümüzde, bu podcast'in de içinde olduğu aynı isimde bir podcast olduğunu da hatırlatalım. Girişimci Yatırımcı podcast'ini tüm platformlarda, Spotify'da, girişimciyatırımcı.com adresinde her yerde dinleyebilirsiniz efendim. Oraya da bekleriz. Sadece burada kalmayın. Bunlar daha kısa soluklu programlar. Haftalık 10 dakika, bazen 15-20 dakikaya uzayabilecek çok büyük konular varsa daha kısa soluklu çerez niteliğinde olan programımız. Diğer programları da takip etmenizi tavsiye ederiz diyelim. Furkan, kapatmadan önce eklemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki. Yani bu bizim ilk bölümümüz ve özellikle bu bölümü yayıp daha gelişmeleri konuşmaya başlamadan önce kaydolmanız bizim için önemli. Böylece ilk bölümümüz hemen sizin hangi podcast servisini kullanıyorsanız, Spotify, Apple Music, direkt sizi bulabilmesi için lütfen hemen ekleyin listenize. Evet, takibe alın. Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza iletebilirsiniz, iş ortaklarınıza bunları iletebilirsiniz diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Her hafta burada Merkeziyetsiz Gelecek programında Furkan Saatçıoğlu ile birlikte ben Doğan Cantaş karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikir Üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.